Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk kez keşfettiyseniz ben Nihat. Bugün konuğum Betül'le beraberiz burada. Ve aslında ben kanalıma her zaman girişte şunu söylüyorum. Ben Nihat, keşfetmeyi, gezmeyi, okumayı, öğrenmeyi çok seviyorum ve bunları da sizlerle paylaşıyorum diyorum. Bugün bu paylaşımı beraber yapacağız. Çünkü tıpkı benim gibi olan Betül, arkadaşım Betül'le beraberiz. Betül de öğrenmeyi, keşfetmeyi, okumayı, paylaşmayı çok seviyor ve bunları da şu anda YUSEP Akademi altında yapıyor. Aslında bugün hem birazcık Betül'ü tanımış olacağız, hem Macaristan'a geliş süreçleri hem de YUSEP Akademi'de neler yapılıyor bunlardan aslında bahsetmiş olacağız. Kanalıma hoş geldin Betül. Merhabalar Nihat, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Bakalım bana hangi Nasılsın? sorular soracaksın. İyiyim, çok iyiyim. Sen de benim ofisime hoş geldin. Teşekkür ederiz efendim. Evet, Betül'le birkaç videomuz var arkadaşlar genelde. Farklı konseptlerde bir araya geliyorduk ama bu sefer yaptığı işleri de göstermek istedim. Gerçekten çünkü çok güzel, çok kıymetli işler yapıyorlar. Çok da ilham verici işler yapıyorlar. Onun için her yaşa, özellikle de gençlere yönelik işler yapıyorlar ama her yaşta ilham alacak hususlar var. Ben kendim de ilham alıyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istiyoruz. O zaman şöyle yapabiliriz. Aslında çok büyük bir hazırlık yapmadık. Sen kendinden bahsedebilirsin birazcık. Yani Betül kimdir? Macaristan'da ne zamandır Macaristan'dasın? Neler yapıyorsun? Yani aslında cevaplaması çok uzun bir soru sordun. Ben bir yerden başlayayım, sen detaylandırırsın Tamam. sorularını. 4 senedir Macaristan'da yaşıyorum ben, bu 4. senem. Aynı zamanda tıp okuyorum ben burada. Ve bu 4 sene içinde fark ettim ki aslında öğrencilerin eğitime her yerde ihtiyacı var. Ben zaten öğretmendim. Buraya gelmeden önce biyoloji bölümü bitirmiştim. 7 sene devlet memurluğu yaptım. Ondan sonra devlet memurluğundan istifa edip buraya geldim tıp okumak için. Sonrasında fark ettim ki burada da öğrencilerin aslında eğitimde ihtiyaçları var. Dedim ki neden böyle bir yer olmasın? Öğrencilerin birbirlerine destek olabilecekleri, ders çalışabilecekleri, çeşitli sosyal aktivitelerde bulunabilecekleri bir ortam yaratmak istedim. 2 sene kadar Hı. önce burayı kurdum ama o zaman ofisimiz yoktu. 2 aydır burada ofisimiz var. Çok daha yeniyiz ama gerçekten Macaristan'ın en güzel yerinde. Evet. Tuna Nehri'nin kenarında şansınıza dünden beri de kar yağıyor ve manzara harika dışarıda. Çok güzel bir ofisimiz oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. Süper. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Öğretmenlik aslında okudum. Dolayısıyla da aslında orada Türkiye'de bir kariyerim vardı. Birazcık belki oraları da konuşabiliriz. Nasıl başladı, neler yaptın Budapest öncesinde? Evet, evet, evet. Bu beni çok heyecanlandıran bir nokta. Çünkü ben öğretmeyi çok seviyorum. Benim için inanılmaz böyle kalbimden gelen, kendimi durduramadığım, her zaman kendimi eğitimin içinde bulduğum bir insanım. Şöyle oldu aslında. Ben lisedeyken biyoloji olimpiyatlarında madalya kazanmıştım Türkiye Ah, çapında. süper. TÜBİTAK'tan madalyam var. Ve biyolojiyi çok sevdim. Sonra öğretmeyi çok sevdim. Biyoloji olimpiyatlarına öğrenci yetiştirmeye başladım. Yani daha Hı lisedeydim. hı. Benden küçük öğrencileri olimpiyatlara hazırlıyordum falan. Sonrasında bir baktım ki ben öğretmeyi çok seviyorum. Sonra öğretmen olmaya karar verdim. Biyoloji bölümü okudum Türkiye'de Ege Üniversitesi'nde. Birincilikle kazanmıştım orayı Oh, da. süper. Teşekkür ederim. Ondan sonra mezun oldum. KPSS'ye girdim. KPSS'de de bayağı iyi bir derece elde ettim ve Antalya'ya atandım öğretmen olarak. 4 sene orada çalıştım ben. Ama ben çok sevdim o öğrencileri. Yani tatlı sert bir Hı hı. öğretmendim. Yani yeri geldiğinde güler yüzlü, yeri geldiğinde sert olabilen. Ama her zaman öğrenci taraftarı, öğrenciyi destekleyen. Ya evet, belki öğrenciler istediğimiz başarıyı her zaman elde edemiyor ama bundan biraz öğretmen olarak kendimize de pay çıkarmamız gerekiyor. Çünkü ben şunu fark ettim ki öğretmen de yeterince emek harcadığında, evet bazen bu emek çok fazla oluyor bazı öğrenciler için ama o insan bir şekilde öğreniyor. Hı. Yani her beyin öğrenebilir. Bunu fark ettim. Siz vazgeçmediğinizde karşı taraftaki kişi de bunu gördüğünde onun da kendine inancı gelişiyor ve o da vazgeçmemeye başlıyor. Sonrasında ben gerçekten öğrencilerle yol kat edebildiğimi fark ettim. Bu beni çok mutlu etti. Ve yıllarca 4 sene kadar farklı farklı liselerde çalıştım bu şekilde. Ee, Bir anda adım duyulmaya başladı. O zaman çok biyoloji öğretmeni eksiği vardı benim atandığım Hı. yerlerde. O yüzden eksik var dedikleri okullara gidiyordum, kurslar açıyordum, dersler veriyordum. Derken dolup taşmaya başladı sınıflarım. Çok eğlenceli geçiyordu benim için yani. Çok gece 12'lere kadar notlar hazırlıyordum, eğlenceli videolar bulmaya çalışıyordum. Yani benim için bir sınıfın önünde ders anlatmak böyle tiyatroda sahne almak gibi bir şeydi. Çok iyi. Çok keyifliydi. Çok özlüyorum. Sonrasında bakanlığa başvurdum. Neye başvuruyorsun? Şöyle ben eğitim materyalleri üretmek istemiştim Hı. aslında. Çünkü yani çok fazla hani bilgisayar bilgim de bayağı iyiydi. Ve bu şekilde materyal Hı üretmek, hı. farklı eğitim materyalleri üretmek üzere bakanlığın ilgili birimine başvurmuştum. Sonrasında
Başvurdum. Yani 1 saat falan sunum yaptım onlara. Hani neden ben burada olmalıyım? Nasıl bir fark Böyle bir yaratabilirim? sistem var mı şeyde, Aslında böyle bir vakantta? sistem yok. Böyle bir başvuru Sen sistemi kendin yok. yani başvuru Ben yapmak. kendim Ha, çıktım okey. gittim Aa, böyle. süper. Onlar da çok şaşırdılar. Böyle nereden geldim falan Süper. oldu. Sonra bana dediler ki ya hocam hiç kimse daha önce buraya böyle bir amaç için gelmemişti. Yani hiç kimse bize gelip böyle bir sunum yapmamıştı daha Hmm, önce. Sonra çok hoşlarına gitti. İşte daire başkanı aldı beni genel müdüre götürdü. Genel müdür tuttu bakanla konuştu. Ve ben o zaman o dairede şehir dışı görevlendirmeyle alınan ilk öğretmendim yani. süper. Sonrasında orada bir sürü çalışmalar yaptık. Mesela EBA TV'yi kurduk. Ne bileyim EBA TV'de gördüğünüz lise videolarında mesela görebilirsiniz. Orada hala Sen mi videolarım var. anlatıyorsun? Ben anlatıyorum. Her Aa, hafta çıkıyorum süper. 9. sınıf 2. dönem videolarında varım. Süper. Oradaki tasarımların da birçoğunu, hani diğer öğretmenlerin de yine seçimleri olsun, diğer derslerin ders tasarımları, sunumları olsun. EBA TV'deki tasarımların da birçoğu aslında bana ait Aa, yani. çok iyi. O şekilde çok çalışmalarımız oldu. Sonra o dönemde Covid döneminde Hürriyet Gazetesi'nde işte eğitime destek eki şeklinde bir yazılar yazmaya başladım. Biyoloji alanını 9, 11, 12. sınıf komple ben yazmıştım. Oo, çok İşte iyi. OGM Materyal web sitesi falan var. Yani çalışanlar bilirler. Şu anda liseye gidenler varsa kesinlikle biliyorlardır. Orada işte soru havuzu falan var. 12. sınıfın sorularını seslendirmiştim falan. Yani çok bir ara YouTube kanalı kurmuştuk OGM Materyal'de. Orada videolarım var. O şekilde çok aktif bir dönemdi Hı Covid hı. dönemi. Sonrasında 2 sene bakanlıkta o şekilde çok aktif bir şekilde görev yaptıktan sonra psikiyatri okumaya karar verdim. Semmelweis'e başvurdum. Baktım burası güzel dedim. Evet tamam ben yapabilirim. Yani üniversiteyi de sevdim. Ve burada kalmaya karar verdim. Devlet memurluğundan istifa ettim. Burada kendi işimi de kurdum bir yandan. Öğrenci olarak, bir yandan da çalışan olarak burada yaşıyorum. 4 senedir Çok buradayım. iyi. Çok iyi. Gerçekten çok ben de bazı anlattığın detayları bilmiyordum açıkçası. Çok çok hoş. Ama işte aslında süreç nereden nasıl başladı? Her seferinde aslında oradaki başlangıç noktasında içindeki o öğretme isteği, Evet. arzusu ve seni motive eden unsur vardı Ve ve vazgeçmemek gerekiyor kesinlikle. Yani toplumsal hedefleri ön planda tutmak gerekiyor. Bazı zamanlarda hani kişisel hedefler de çok önemli tabii ki. Ama topluma faydalı olmak, ülkeye faydalı olmak. Ülkemiz benim için gerçekten hı önemli bir hı, değer yani. Kültürümüz benim için önemli bir değer. Öğrenciler benim için çok önemli bir değer. Bir şekilde bir şeylerin gelişmesine katkı sağlayabilmek gerçekten benim için çok önemliydi. Bu çok konuda iyi. da evet önümün açılmasını sağlayan insanlara teşekkür ediyorum. Geçen bir video paylaştım. Orada motivasyondan bahsediyordum. Motivasyonla ilgili de şunu söylüyor aslında. Bir insan nasıl motive olur? Bir, e, yaptığı işin anlamlı bir iş olduğunu hissettiğinde ve gördüğünde. Hı hı. İki, yaptığı işte ilerleme kat ettiğini gördüğünde. Üç var. Üçüncü şu an hatırlayamadım açıkçası ama yani anlattıklarımdan o aslında gerçekten. Hani bunun karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 3 tane çeyrek altın beklentin ne yapmadın sen bunu aslında? Oradaki maddi ödül veya ceza sistemi ilk başta motive edebilir ama uzun süreli motivasyonu sağlıyor. Uzun süreli motivasyon az önce saydığım Ya şeyler aslında sağlıyor benim diyor tek kitap. motivasyonum öğrencilerdi. Yani ülkemizin öğrencilerine bir şekilde destek olduğumu görebilmek Süper. çok güzeldi. Bir de bakanlıkta çalışırken şey oluyor. Sen orada küçücük bir şey yapıyorsun belki ama o bir anda bütün ülkeye yayılıyor. Bir Hmm, anda onu her yerde görüyorsun. çok iyi. Bu inanılmaz bir deneyimdi benim için. Çok Ve iyi. bir eğitim sistemine tepeden bütüncül bir bakış açısıyla bakabilmeyi öğrendim. Evet bazı yerlerde pürüzler olabiliyor, sorunlar, sıkıntılar olabiliyor. Ama yine de en azından ben bireysel olarak vazgeçmedim Hı yani. hı. Vazgeçmedim ve böyle insanlara da gerçekten vazgeçmeyen insanlara özellikle eğitim sisteminde çok ihtiyaç var yani. Evet, ya her yerde gerçekten her yerde ihtiyaç var ama eğitim deyince tabii ki eğitim her şeyin başı gibi oluyor. Onun için orası ayrıca önemli gerçekten. Eline emeğine sağlık Teşekkür gerçekten. Yani hani ederim. orada benim eğitim sistemime yetişmedi ama birçok kişinin eğitim Sen de buraya sistemine gel, burada dokunmuş oldu. anatomi anlatıyorum. Anlatabiliyor Anatomi öğrenirsin. Evet, derslere ben de başlayacağım yakında Evet, arkadaşlar. Peki tam olarak Yüksek Akademi'nin amacı ne? Kimlere yönelik ve ne yapıyorsunuz burada bu muhteşem ofiste? teşekkür ederim. Aslında başlangıçta ben tıp fakültesi veya işte sağlık bilimleriyle ilgili okuyan öğrenciler, işte diş hekimliği vesaire okuyan öğrenciler için kitaplar yazmakla Hı, başlamıştım. Daha öncesinde bu kitap yazım süreçlerinde bulunmuştum ve aşağı yukarı hani nasıl bir altyapıyla yazılması gerektiğini biliyordum. Ve öğrencileri burada organize etmeye başladım. Dedim ki arkadaşlar gelin sizin ders notlarınızı daha iyi kitaplar haline getirelim. Özet Summary Book adı altında, özet kitaplar adı altında. Çünkü gerçekten üniversitede
böyle güzel kaynaklara ihtiyaç vardı. Tabii ki de çok güzel akademik kaynaklar var. Ama bazen de sınav için biliyorsun sen de hepimiz öğrenciyiz. İhtiyaç duyduğumuz böyle daha küçük, kompakt hale getirilmiş kitaplara da ihtiyaç duyuyoruz. O şekilde bir fikirle başladım aslında. Sonrasında bir sürü öğrenci toplandı bu şekilde. İlk ilan verdiğimde dedim ki böyle böyle bir fikrim var. Instagram'da ilan vermiştim. Bir anda 15 kişi falan başvurdu. Ben de yapmak istiyorum, ben de katılmak istiyorum. Bu fikir çok hoşuma gitti falan diye. Sonrasında bu şekilde öğrencilerle başladık ve kitaplar yazmaya başladık. Sonra üniversitede daha çok destek görmeye başladık. Zamanla dedim ki aslında birbirimize ders anlatabileceğimiz, birbirimizi geliştirebileceğimiz bir ortam da olsun. Tabii işin içine böyle ders anlatmak girince, özel dersler vesaire, o zaman da tabii ofis açmak gerekti. Aynen. 2 aydır da ofiste bu şekilde devam ediyoruz. Böyle. Bir yandan Premed öğrencilerinden de çok talep oldu. Premed demek işte burada tıp fakültesine gelmeden önce bir hazırlık eğitimi oluyor. Premed öğrencilerinden de böyle bir talep olunca ben de zaten biyoloji öğretmeniydim. Premed'de de işte biyoloji konuları vesaire anlatılıyor. İşte medical English gibi anatomiyle ilgili konular anlatılıyor. Şu anda özel dersler veriyorum burada da Premed öğrencilerine. Hem Biomedical English hem de Premed Biology. Bir yandan da anatomi dersleri veriyorum. Tabii burada biz öğrencilerden öğrencilere şeklinde bir atmosfer oluşturduk. Ben de sonuçta öğrenciyim burada. Ama gerçekten tabii eğitimci kökenli olunca o bakış açısıyla ders vermek çok daha farklı oluyor. Yani öğrenciler evet okulda da çok güzel şeyler öğreniyorlar ama burada da çok güzel bir pekiştirme ortamı oluyor. Bazen okulda anlamadıkları noktaları buraya gelip sorma imkanları oluyor. O yüzden çok eğlenceli, güzel, ev gibi bir ortam oldu burada zaman içinde. Şimdi de öğrencilerin baskısı var. Neden işte burada yurt dışı eğitim danışmanlığına başlamıyorsunuz diye. Sürekli aslında böyle hep öğrencilerin baskısıyla biz bir yerlere gelebildik. İşte not ihtiyaçları oldu, tamam hadi gelin kitap yazalım. İşte ne bileyim konuları anlamadılar, tamam hadi gelin birbirimize destek olalım özel dersler şeklinde. Şimdi de bir güven ortamı oluşunca zaman içinde insanlar şunu söylemeye başladı. Yani yurt dışında gerçekten güvenebileceğimiz, bize sahip çıkacak, özellikle kız çocuklarının velileri mesela. Birilerine ihtiyacımız var. Neden yurt dışı eğitim danışmanlığına başlamıyorsunuz? Başlayacağız yakında inşallah. Evet, o da yolda. Bu şekilde çalışmalarımız var. Bir de IELTS TOEFL'a da yine hazırlıyoruz. Çok gerçekten çok iyi insanları seçmeye çalışıyorum burada. Birlikte çalışabileceğimiz. Yani her türlü, her şekilde desteğe ihtiyacı olan insanları eğitim açısından desteklemeye çalışıyoruz. Süper. Böyle bir çırpıda anlatmış oldun ama aslında tabii ki arka taraftaki süreci çok daha detaylı konuşulmuş için biliyorum ama dediğin şeye çok katılıyorum. Yani hepimiz üniversite okuduk, hepimiz lise okuduk ama sınav öncesine gider bir arkadaşımıza şu konuyu bana anlatır mısın derdik. Çünkü o öğrencinin bakış açısıyla konuları anlatması gerçekten çok daha etkili oluyor. Yani hepimiz bunu yaşadık. Aktarırken de, dinlerken de. Ve hani akademik kaynakların dışında o ilk baştaki çıkış nokta hani öğrencilerle beraber bir şey yapıyoruz. Öğrencilerin baskısıyla dedin ya. Bu aslında ihtiyaçtan gelen bir şey gerçekten ve birilerinin bir şeyleri yapması gerekiyor. Her zaman bazen, her zaman değil ama çoğu zaman birisi bir şey başlatıyor ve bu ihtiyaç zaten o ihtiyacın sesi olmuş oluyor. Aslında burada biraz senin yaptığın gerçekten bu olmuş oldu ve bunun da ihtiyaç olduğunu çok net görmüş oldum daha sonrasında zaten. Ee, Bunu neden böyle altını çizmek istedim? Yani bu Betül üzerinde söylemiyorum ama genelde bana da sorular geldiği zaman hani işte fikrim var ama ya şey yapamıyorum. Bir fikrim var. Aslında ben şunu yapmak istiyorsan bir şeyi ve gerçekten bunun sen öncelikle ihtiyaç olduğunu düşünüyorsan emin ol ki senin gibi birçok kişi var bunun ihtiyaç olduğunu düşünen ve bu yolda da sana katkı sunabilecek birçok kişi olmuş olacak. Sadece gerçekten iyi bir çalışma gerekiyor, zaman ayırmak gerekiyor ve sonrasında işte aşama aşama gidiyor. Çok daha yeni 2 ay oldu ofis olarak 2 ay oldu ama ben de tıp alanında olmayan biri olarak ofiste yeterince vakit geçiriyorum. Hem ders şekillerinde hem notlarına falan baktığım zaman hiç alan dışı olmama rağmen gerçekten oradaki görsellerle, anlatımlarla, bilgisayardan ayrı, buradaki maketlerden ayrı çok daha pekiştirildiğini görüyorum. Bu zaten üniversitede çok buna vakit ayrılmıyordur yani hiçbir yerde. Ben de mimarlık fakültesi mezunuyum ama zaman olmuyor, hocanın vakti olmuyor, bilmem ne olmuyor. Bu kadar detaylı girilemiyor. Ya da soru sormak istiyorsun, çekiniyorsun. O da çok önemli bence. Hani akran öğrenmesi dediğin şey çok gerçekten önemli. Akran öğrenmesi, o bir şey sorunca sen de ondan bir şey öğreniyorsun falan. Dolayısıyla o ihtiyaç kısmına böyle bir katkı yapmak istedim naçizane olarak. Şunu söyleyeceğim. Aslında Premed dedin. Genelde işte bu tanımlar tıp öğrencileri odaklı zaten Betül'ün buradaki Yusuf Akademi ama
Birçok farklı alandan da sana sorular geliyor özellikle yurt dışı danışmanlığı ile ilgili. Şeye belki girebiliriz. Yani ben mesela bir gencim. Özellikle belki bunu ayırmak daha mı iyi bilmiyorum ama tıp okumak isteyen bir gencim. Ya da X bir şey okumak isteyen bir gencim. Belki burada özellikle tıp alanından başlayabiliriz. Hı Yani hı. tıp okuyan bir genç şu anda işte burada izliyor. Ben tıp okuyabilirim yurt dışına dedi. Ne aşamadan geçiyor? Sen burada nasıl destek oluyorsun? Birazcık buradaki sistemi de aslında anlatmak olur. Çünkü Türkiye'deki sistemden bir tık daha farklı eğitim. Onu bir anlatabiliriz eğer ilgisi çeken kişiler olursa. Evet, evet. Yani şöyle oluyor. Yurt dışında tıp okumak istiyorsanız bir kere İngilizcenizin gerçekten iyi olması gerekiyor arkadaşlar. Yani yurt dışına çıkayım, İngilizcemi sonra geliştireyim. Tabii ki bu da bir seçenek ama İngilizcenizin gerçekten sağlam olması gerekiyor ki giriş sınavları geçilebilsin. Evet. Hocam İyilen, çünkü genel çünkü İngilizce konusunda ben öyle korkulan bir şey ya. İyilen kastımız yani illa C1 falan Hı. yoksa böyle B2'de kurtarır gibi bir Evet, yerde evet. miyiz? Yani B2 İngilizce ilk etapta yeterli. Hı. Kesinlikle yeterli. Zaten üniversiteye geldikten sonra da İngilizceniz tabii burada yaşaya yaşaya daha da çok gelişiyor açıkçası. Bu şekilde. Ama mesela A2 İngilizce Ha, falan yani kurtarmaz arkadaşlar sizi tabii doğru. gerçekten. Burada çünkü sınavlar sözlü sınavlar oluyor. Yazılı sınavlar olduğu da oluyor ama daha nadir. Önemsiz derslerin sınavları birazcık yazılı sınav şeklinde oluyor. O Hı. yüzden sözlü bir şekilde kendini ifade edebilmen gerekiyor. Tabii ki de hiç kimse sizden öyle perfect English beklemiyor. Ama yine de kendinizi ifade edebilecek kadar, karşı tarafın kurduğunuz cümleleri anlayabileceği kadar bir İngilizcenizin olması Tabii. gerekiyor. Onun haricinde bir de akademik background'unda olması gerekiyor. Bu arada çok İngilizceye maruz kalınca ara sıra İngilizce kelimeler de kaçıyor. Gerçekten kusura bakmayın. Akademik olarak da giriş sınavında beklenti şu şekilde. Biyoloji ve kimya bilgisinin çok iyi olması gerekiyor. Ama Hı. şunu söyleyeyim, açıkçası buradaki biyoloji ve kimya konuları Türkiye'deki YKS konularından daha basit düzeyde diyebilirim. Yani şöyle, o kadar çok konu yok. Bazı mesela bitkiler konusu biyolojide hiç yok, mantarlar konusu hiç yok yani. Bu tarz canlıların sınıflandırılması vesaire bunlar biyoloji konusunda Türkiye'de çıkıyor. Ama burada sınavda sorulmuyor. Hı. Onun yerine işte daha ziyade tıp istiyorsam eğer hayvanlarla ilgili işte nasıl diyeyim insanlarla ilgili, insan fizyolojisiyle ilgili bu tarz konular daha yoğunluklu Hı. şekilde. Ama bunları da birazcık daha detaylı bilmek gerekiyor. Bir de İngilizce terimleriyle konuları öğrenmek gerekiyor. Okulun tavsiye ettiği birkaç tane kitap var işte kalın kalın kitaplar. Onları da okuyabilir tabii ki öğrenciler. Bu şekilde geçebilirler. İnternet sitesinden, web sitesinden örnek sorulara da bakabilirler. Hı Yurt hı. dışında sınavlar nasıl oluyor? Öncelikle şu oluyor. Bir yazılı sınava giriyorsunuz. Sonrasında da bir sözlü sınava giriyorsunuz. Yazılı sınavda 4 konu çıkıyor burada. İşte biyoloji, kimya, biomedical English, bir de general English, genel İngilizce. Bunu okulda oluyorsun. Bunu okulda da olabiliyorsun, online de Ha, alabiliyorsun, okey. Türkiye'den de alabilirler Hı. yani. Ya da belirli periyotlarda buradaki hocalar Türkiye'ye gidiyorlar, İstanbul'a gidiyorlar. Oradan da yüz yüze Ha, okey. alabiliyorlar. Aynen. Hı. Hı hı. Ama online de alabilirler, hiç sorun değil. Tabii şöyle oluyor. Öncesinde yazılı sınav online oluyor. Online giriyorsun yazılı sınava. Yazılı sınav sonucunun açıklandıktan sonra da hemen açıklanıyor zaten çok kısa sürede birkaç gün içinde. Sözlü sınava giriyorsun. Sözlü sınavda da işte bir tane topik listi var nasıl diyeyim böyle konu listesi var üniversitenin web sitesinde zaten. O konu listesinden herhangi bir tanesi tesadüfen artık hangisi denk gelirse onu çekiyorsun. Diyelim ki Hı. karbonhidratlar denk geldi. O zaman onunla ilgili sorular soruyor hoca sana İngilizce. Ama şöyle bir şey var. Tabii sözlü sınav sadece akademik bilgiyi ölçmeye yönelik değil. Yani bazı öğrenciler bunu düşünüyorlar sadece. Ne kadar çok bilirsem o kadar geçme ihtimalim yüksek. Ama aslında öyle değil. Çünkü sadece akademik bilgiye bakılmıyor. Bir yandan İngilizcenizin de ne kadar iyi olup olmadığını da ölçüyorlar ve en önemlisi de siz gerçekten tıp alanında ilgili misiniz, değil misiniz? Hı. Yani bu alanda herhangi bir çalışma daha önce yaptınız mı? Mesela TÜBİTAK projeleri yaptıysanız vesaire olabilir ya da bilemiyorum yani hani bu alanla ilgi duyduğunuzu göstermenizi de bekliyorlar aslında bir noktada. O yüzden bunlar da çok önemli bir etken oluyor giriş sınavında. Hı hı. Aslında sen anlatırken şeyi düşündüm içimden. Ee, Özellikle o motivasyona bakma kısmı. Çünkü Türkiye'de de hani birçok bölüm için geçerli ama tıpta da aslında kendi yakın arkadaşlarımda da var. Ee, Puan yüksek olunca her şeyi seçebiliyorsun ve ister istemez o puan o kadar puan almışken de çevrenin de baskısıyla bazen oraya tıpı ilk sıraya yazıyoruz, ikinci sıraya yazıyoruz ve üçüncü sınıfta ya bu bölüm bana göre miydi demeye başlıyoruz. Onun için o taraftaki aslında uygulama birazcık daha iyi olabilir. Hiç olmazsa bir sana düşünme alanı veriyor. Ya da sınav hazırlık sürecinde seni gerçekten o tarafa hazırlanman için yönlendiriyor. Çünkü diğer türlü her şey hazırlanıyoruz biz.
Aldığımız puana göre de seçim yapıyoruz. Ama burada öncesinde buna sokmuş olması bence bilmiyorum, bana daha şey geldi. İyi geldi. Çok alan dışı biri olmama rağmen. Yani ben bu arada arkadaşlar tamamen yabancı bir göz olarak soruyorum bu. Merak ettiklerimi soruyorum ben de. Peki geçtik hepsini. Okul dedik, tamam, her şeyi geçtim. Kalkıp geliyorum buraya. Evet, buraya geliyorsun. Geldikten sonra tabii ki buraya gelen öğrenciler değişken yaş gruplarında olabiliyorlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Genellikle burada yaş ortalaması birazcık yüksek arkadaşlar. Yabancı ülkelerden de hani başka bölümleri okuyup gelenler Hı. oluyor ya da hayatında bazı şeyleri ertelemiş sonradan. Yani mesela benim gibi işte başka bölümler okumuş gelenler olabiliyor. Çalışma hayatı geçirmiş gelenler olabiliyor. Mesela benim sınıfımın yaş ortalaması yaklaşık 23-24 diyebilirim yani Hı. sana. 17-18 yaşlarında gelenler de var ama çok nadir. Biz onlara böyle çocuğumuzmuş gibi aman Allah'ım sen ne kadar gençsin gibi yaklaşıyoruz. Olabiliyor yani. Bir tane sınıf arkadaşım var 40 yaşının üzerinde mesela. Yani 30'lu Wow. yaşlarda çok insan var. Dolayısıyla burada yaş skalası çok gerçekten geniş. Şimdi buraya geldiğinde insanlar tabii biraz daha böyle yaşın yüksek olduğunda belki hayatta biraz daha gözün açık olabiliyor. Hı hı. Evet, algılayabiliyorsun. Yabancı bir ülkede nasıl yaşanır, ne yapabilirim? Belki bir tık daha güvenli olabiliyorsun. Ama özellikle küçük yaşlarda buraya gelenler, daha genç yaşlarda buraya gelenler ya da yurt dışı tecrübesi çok fazla olmayanlar bazen biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. E, Yani o yüzden de burada olan birilerinden destek Hı alabilmek ya hı. da bir şekilde Türk komünitelerine böyle dahil olabilmek iyi oluyor gerçekten de yabancı ülke adaptasyon açısından. Yani yabancı ülkede yaşamak çok farklı bir şey. Bunu zamanla daha çok anlıyorsun. Hı Ülkeni hı. özlüyorsun, kültürünü özlüyorsun. Bu şekilde. Üniversitede evet gerçekten iyi bir eğitim var. Onu söyleyebilirim. Yani iyi imkanlar var. Onu söyleyeyim size. Ama Ne şunu demek istiyorsun iyi beklemeyin. imkanlardan kastın? Şimdi bak evet onu bir açıklamam gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki öğrenciler genellikle buraya geldiklerinde beklenti şu oluyor. Öğretmen çok iyi olacak, bana her şeyi öğretecek. Yani Hı. biraz armut piş ağzıma düş olayı mantığı oluyor. Evet Türkiye'de gerçekten öğretmenler çünkü daha vericiler öyle Hı söyleyeyim hı. sana. Ama üniversitede tabii ki böyle olmuyor. Açıkçası Türkiye'deki üniversitelerde de hocalar çok böyle değil diye düşünüyorum. Yani üniversite lise mantığından biraz farklı oluyor. Yani liseden çıkıp buraya gelen bir çocuk hoca neden sadece anlatıp geçiyor? İşte neden bu kadar ilgilenmiyor? Öğrenmek benim sorumluluğummuş falan. Hani bunu Hı idrak hı. edinceye kadar biraz zaman geçiyor. O yüzden şöyle söyleyeyim size. Üniversitenin imkanları gerçekten çok geniş. Yani maddi anlamda çok geniş. Ne bileyim kadavralar anlamında çok geniş. Ne istiyorsanız var yani. Ama tabii ki de sizin öğrenme sorumluluğunuzu daha ziyade kendinizin üstlenmesi gerekiyor. Bol bol kitap okumanız gerekiyor mesela işte bilimsel kaynaklardan. Herhangi bir soruda kafanıza takılırsa hocaya sorabiliyorsunuz tabii ki de ve çok kolay ulaşılabiliyor hocalara. Çok açıklar gerçekten. Siz talep ettiğiniz sürece ama Hı. açıklar. Ama şöyle düşünürseniz işte öğretmen bana her şeyi öğretecek. O mantıkla giden öğrenciler burada çok maalesef başarılı olamıyorlar arkadaşlar. Çünkü e, çok konu var ve çok öğrenci var. Ve herkes de yani eğitim farklı bir şey. Yani öğrenciye bir şeyi aktarabilmek çok farklı bir Hı şey. Evet hı. bazı hocalar gerçekten bu konuda da çok yetenekli. Ama herkes de o yetenek olmaya da biliyor. Yani üniversitede de açıkçası öğretmenlerin daha ziyade alıcı öğrencilere daha çok katkısı oluyor. Öyle söyleyeyim sana. Burası biraz kendi kendini geliştirebileceğin bir yer. Bu bakış açısıyla Hı buraya hı. gelmek gerekiyor. Öğrenmenin sorumluluğunu üstlenmek gerekiyor. Bu şekilde. Aslında çok önemli bir yere değinin bence. Çünkü bu sadece tabii Macaristan üzerinde değil aslında arkadaşlar. Birçok ülkede eğitim sisteminin aslında eğitime bakış açısıyla ilgili bir şey. Yani bizde e, öz eleştiri yapıyorum ama ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun ya da siz katılıyor musunuz? Yani lisedeyken bir şekilde geçiriyor. Yani duygusallıktan bir kalma gibi bir şey çok fazla olmuyor. Eskiden oluyordu o. Sonra bir şekilde Kanaat notu. evet, yani kanaat notu, söz notu 100 versin, hoca 100 versin, 500 versin, bir hesaplı bir şekilde geçirilecek bir sistem var. Ve üniversitede birazcık bu beklenti olabiliyor gerçekten. Hoca niye vermedi? Ya hoca yine üniversitede çok daha şey olabiliyor. Bu alanda destekçi olabiliyor ama bu ne kadar iyi ne kadar kötü tartışılır. Ama gerçekten üniversite dediğimiz yer yüksek lisans bile zaman zaman Türkiye'de benzer bir yaklaşım ilerliyor aslında. Ama üniversite dediğin yer herkesin gitmemesi gerektiğini düşündüğüm ve sistemin de yani oradaki hocanın da gerçekten bilgi veren ama ondan sonra o bilginin üzerine işleyecek, araştıracak, detaylanacak ve kaynak olarak da hocayı kullanabilmeyi bilen kişiler olması gerekiyor aslında. Çünkü
O şekilde üniversite okuyunca bu sefer iş hayatına zorluk yaşamaya başlıyorsun. Okuma yapması gerekiyor insanların buraya gelip. Bol bol kitap okumak, bilimsel kaynakları okumak. Üstüne bir de üniversiteyi koyarak bu şekilde devam etmek gerekiyor. Ben hep bu şekilde ilerledim ve çok daha rahat olduğunu gördüm. Hı. Hı hı. Hocalar çoğusu 3 dil biliyor. Çünkü üniversite 3 dilde eğitim yapıyor. İşte Macarca, Almanca, İngilizce. Almanca. Evet, Hı. yani bu dilleri gerçekten ana dilleri gibi biliyorlar. Tabii ki de yani belki %100 bütün hocalar için geçerli olmayabilir. Ama gerçekten birçoğusu çok çok iyi bir şekilde eğitim veriyor. Ben memnunum yani. O zaman şöyle, mesela benim İngilizcem yok ama Almancam var desem, Almanca o da olur. programına da katılabilirsin Ha, tabii ki okey. tabii ki. Tıp Almanca okumuş olacağım. Evet, evet, evet. Peki şey soracağım, yani sen okuduğun üniversiteden bahsettin ama genel olarak burada e, okul sayısına dair bir veri verebilir misin? Yani tıp ve genel olarak yani Budapeşte okumak için nasıl bir Evet. şehir, birazcık belki ondan bahsedelim. Bence Budapeşte gerçekten okumak için çok güzel bir yer. Bir kere çok güvenli bir yer. Yani ben burayı çok çok güvenli buluyorum. Gece istediğin saatte dışarı çıkabiliyorsun. Çok rahatsız eden olmuyor, çok bir şey olmuyor. Yani e, ya da ne bileyim böyle sokakta yürürken herkes kendi halinde. Çok fazla hırsızlık olayları çok çok nadir. Bir iki tane duydum. Onlar da Hmm. Macar değil. Yani çok bence güvenli bir ülke. Bu açıdan çok rahat bence burada yaşaması. Buradaki Türk popülasyonu değerlendirecek olursak aslında bayağı bir Türk var. Hatta her geçen yıl bayağı bir artıyor. Son yıllarda, son 2 yıldır falan inanılmaz bir artış oldu Aa, burada. tamam, Türk ben öğrenci bilmiyordum. popülasyonunda Hmm. özellikle tıp, eczacılık, diş hekimliği Ha, öğrenci bir anda olarak. patlama oldu Hmm. öğrencilerde. Evet. Çok öğrenci var o yüzden şu anda burada. Bu şekilde. Ee, Tıp fakültesi olarak da Macaristan'da toplamda 4 tane tıp fakültesi var. Budapeşte'de yaşıyorum ben. Budapeşte'de Semmelweis Üniversitesi var bir tane. Diğer tıp fakülteleri işte Pécs, Debrecen ve Szeged. Onlar da Ha, farklı şehirlerde. ha Macalis, Budapeşte'de bir tane tıp fakültesi var. Budapeşte'de sadece bir Ha, tane var. bunu ben Evet. de bilmiyordum arkadaşlar. Evet, evet. Çok aslında şöyle şunu söyleyeceğim. Neden o kadar öğrenci artıyor kısmı, tabii zaman zaman burada öğrenci arkadaşlarla da bir araya geliyoruz ve e, açıkçası buradaki özellikle hani şey olarak özel okullar var, devlet okulları var. Bazısına ücret vererek okuyorsun, bazısı burslu oluyor gibi durumlar var ama ücretli olan arkadaşlarla konuştuğum zaman da fiyat olarak baktığım zaman Türkiye'deki özel okullardan çok daha avantajlı bir yerde olduğunu görüyorum ben. Hani hiç olmazsa benim deneyimlerim bu şekilde. Onun için de hem maddi olarak daha avantajlı hem başka bir ülke, başka bir kültür, başka bir dil, dilimi de geliştirin vesaire işte deyip tercih edebiliyorlar bence. Çok da bana makul geliyor açıkçası. Hani ben olsam ben de eğer öyle bir maddi gücüm varsa Türkiye'de okumak yerine bence buraya gelmek daha makul olabilir diye Evet, düşünüyorum. evet yapabilirler gerçekten. Aşağı yukarı aynı fiyatlara denk geliyor. Bir de Macaristan diğer Avrupa ülkelerine göre çok pahalı bir ülke de Hı değil. hı, O yüzden tercih ediyor genelde insanlar. doğru. Bir de de katılıyorum ya. Yani hani burasının yaşam tarzı, atmosferi farklı bir atmosferi var. Böyle İstanbul havası da var ama o kadar yoğun değil. Tarihi bir koku Avrupa, var, evet. evet, daha yani binaları falan çok güzel. Ee, Dediğin gibi çok daha böyle bilmiyorum, özellikle yaz aylarında falan çok güzel oluyor. Yani Avrupa'nın diğer taraflarındaki insani soğukluk belki çok fazla aşıyor. Havasal anlamda hava olarak da çok fazla soğuk değil ama böyle arada iki taraftan da bir şeyler bulabiliyorsun gibi. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Onun için öğrenci olarak gelmek de isterdim buraya. Yani hani böyle o Sen e, çalışıyorsun tabii. ben Öğrenci çalışıyorum. değilsin şu anda. Ama doktoraya başvurdun. Evet. Belki ben de öğrenci olabilirim ama şöyle hani gerçekten o öğrencinin vermiş olduğu kulüpler, etkinlikler, keşfetme, gençlikle beraber çok daha da e, tadını çıkarılabilecek bir şehir olduğunu düşünüyorum ben de Hı Budapeşte'nin. hı. Peki o halde şöyle, yani tıp aslında tıptan çok bağımsız değil diye düşünüyorum diğer bölümlerde okuma kısmı da, hani böyle gelmek istiyorsan okula başvuru yapıyorsun vesaire, birçok farklı program var aslında gelebileceğiniz. O çok başka bir video konusu olabilir belki ama şuna da belki değinebiliriz. Yani YUSEP Akademi burada öğrencilerden öğrenciye miydi mottonuz? Evet, from students for students. Evet, Öğrencilerden öğrencilere. öğrencilerden öğrencilere Eğitim mottosuyla merkezi. Evet. e, eğitim çalışmaları yapılan çok da güzel, tam böyle Budapeşte'nin kalbinde çok hoş Evet. manzaralı ofis. Söyleyebiliriz. Yani burada bu videoyu izledim. Tıp okumak istiyorum ya da başka alanda okumak istiyorum ama e, size iletişime geçebilir miyim dedikleri yerde. Geçebilirler. O kadar çok kişi iletişime geçiyor ki anlatamam yani. Instagram'dan özellikle çok yazanlar oluyor. Bir de ben herkese samimiyetle cevap vermeye çalışıyorum. Hatta insanlar çok şaşırıyorlar. Aa, cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim falan diye. Cevap veriyorum yani bir şekilde. Çünkü ben de farkındayım. Gerçekten farklı bir ülkeye gitmek, orada güvenilir birini bulmak ve sizin geçtiğiniz süreçlerden geçmiş birini bulmak çok zor Hı oluyor. hı. Keşke ben geldiğimde de biri olsaydı bu şekilde de danışabileceğim, destek olabilecek.
O yüzden her şekilde destek oluyorum ben yani. Bir şekilde Süper. vakit ayırıyorum. O Aynen. zaman yani buraya nereden ulaşmaları daha makul olur? Sosyal medya, Instagram hesabından mı yoksa? Valla her yerde çok aktifiz aslında. Instagram'dan ulaşabilirler. Daha ziyade burada Instagram kullanıyoruz. Hı Ama hı. web sitemiz de var. Web sitemizde bütün bilgiler yer alıyor. E-mail atabilirler. Ama Instagram'da aktifiz. Okey. Instagram'dan ulaşın bize. Evet, Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar, neler oluyor tıp dünyasında da vesaire Evet. görmek Ya için. ben eğitimi çok seviyorum. Dur Hı. sesimi böldüm. Söyle. Ben şey diyecektim, yani açıklamaya o iletişim kanallarını Ha, bırakmış olurum. Oradan iletişime evet. geçebilirsin. Tamam, çok güzel. Bekliyoruz. Ya eğitimi çok seviyorum ben gerçekten. Yani eğer buraya gelip böyle bir yer açmasaydım olmazdı. Evet, tıp okumayı da istiyorum. Zaten tıp okumayı istememin sebebi aslında yine geçmişteki öğrencilerimin bana ilham kaynağı olmuş Hı. olması. Özellikle psikiyatri, psikoloji alanında. Çünkü bence eğitim sadece insanlara akademik bilgiyi vermek değil, aynı zamanda onların ruhlarına da dokunabilmektir. Ve bu bakış açısıyla eğitimci olduğumuzda, en azından bende o oldu. Çok ilham kaynağı oldu bana öğrencilerim. Öyle olunca bir noktada artık alan değiştirmeye karar verdim. Psikiyatrist olmaya karar verdim. Bu şekilde tıp fakültesi okumaya Hı. karar verdim ben. Ama bir yandan da eğitimi o kadar çok seviyorum ki yani böyle eğitimi bırakmak, öğretmenliği bırakmak can damarlarımdan birinin kopması gibi bir şey oldu benim için. O yüzden tekrardan buraya geldiğimde böyle bir ofis açmak istedim. Böyle bir alan yaratmak Hı istedim hı. kendim eğitimle ilgili. Ve gerçekten de geri dönüşleri çok güzel oluyor. Yani bir şeyi böyle kalpten yapmak Kesinlikle. çok daha farklı Hı oluyor. hı. Buraya öğrenciler geliyorlar, aile ortamı oluyor, ne bileyim. Hep beraber birbirinize destek olabileceğiniz, faydalı olabileceğiniz bir ortam oluyor. Böyle sosyal aktivitelere, sosyal sorumluluk projelerine katılacağınız. En son öğrencileri organize ettim. Evsizlere yardım Hı hı. kampanyasına katıldık. İşte sokak hayvanlarına yardım kampanyalarına katıldık. Bu şekilde kampanyalara da katılıyoruz. Çünkü bence doktor olmak demek hani sadece akademik bilgi almak da değil. Aslında empati yeteneğinizin, o insanla uğraştığınızın her zaman farkında olabilmek demek. O yüzden bunları da ara ara hatırlatacak aktiviteler yapmaya çalışıyorum burada. Sen değinmeseydin ben değinecektim oraya. Çünkü aslında gerçekten şey, hani bir şey bir iş olsun diye yapmak var yani gerçekten. Bir de isteyerek vakit yani böyle şey, o ayırdığın vaktin ne kadar olduğunu fark etmediğin zaman gerçekten zaten o işi severek yapmış oluyorsun. Şimdi Betül'le biz çok da bir arka tarafta da çok konuştuğumuz için onu çok net görüyorum ve hani sadece burada işte öğrencilere işte ders vermek, işte onları yönlendirmek, işte yurt dışı danışmanlığı yapmak gibi şey değil ama gerçekten kendini vererek bütün hepsini yapmış oluyor. İsteyerek yapıyor ve hep bahsettiği şey de, ben de Nihat olarak da zaten aslında bizim bu kadar iyi anlaşmamızın sebebi de bu bence. Hangi iş yapıyorsak yapalım, gerçekten orada topluma fayda sağlayacak bir tarafı da olması lazım. Doktorsak, gerçekten o karşıdaki hastamızın bir insan olduğu, ailesinin olduğu, duygularının olduğunu, mimarsak o evde yaşayacak olan insanların bir duygusunun olduğunu, her şeyi aslında insana, hayvana, çevreye duyarlı halde bir yaklaşımla ilerlemesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında Yüksek Akademi'de de beraber başka sosyal sorun projeleri vesaire o taraflara da çok odaklanmayı düşündüğü bir yerde beraber de bir şeyler yapmak istiyoruz. O konuda da belki içinizde önerisi olan varsa yine ulaşabilirsiniz tabii ama bu da bence aslında YUSAP Akademi'yi de Betül olarak, eğitmen olarak seni de diğer taraflardan bence farklılaştıran ve çok daha özel kılan bir başlık diye düşünüyorum ben Nihat olarak. Genel olarak bence çok başlıktan bahsettik. Aklınıza takılan her yerde gördüğünüz gibi Betül ve Evet, aslında Betül'ün arkasında sorabilirsiniz. beraber çalıştığı diğer ekip arkadaşları da var. Dolayısıyla her zaman size destek olabilirler. Bizim de e-mailimiz, ama aklınıza takılan hususlar varsa yorum da yazabilirsiniz. Sosyal medyadan da ulaşabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum Betül. Ben teşekkür Böyle, ederim. Senin konun olmak her zamanki gibi çok güzel ve eğlenceliydi. ben de çok keyif aldım ve çok da mutluyum burada yapılanları aktardığım için. Eminim ki birilerine dokunacak, iz bırakacak dedik ya. Belki de aslında o hikaye buradaki videoyla başlayacak bazılarınız için. Buraya gelirseniz de çay kahve için her zaman bekliyoruz tabii Evet, ki. O da bir... burası bir ev Evet, bizim evet. için. Bekliyoruz sizleri de. Evet. Sana çok kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim Nihat'cığım. Gerçekten kurulduğumuzdan beri çok hızlı bir şekilde ilerledik. Çok destek gördük. Senin de desteğin şu anda apayrı. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. O halde arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür Evet, ederiz. süper. Takip etmeyi unutmayın. Kapanışı ben yapayım senin Kapanışı için. sen yap. Beğeni atmayı, takip etmeyi unutmayın. Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz size Budapeşte'den. Görüşmek üzere. Öyle.